Bu ilkiydi. Çok daha büyükleri çıkarsa ne olacak? Bu çok daha büyükleri Türkiye'yi tetiklerse ne olacak? Şimdi örgütlerin isimlerini vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? Saha eksen değiştirmede çok hareketli. Sorun çözülmelidir ama sorunu çözerken tuzağa da düşürmemelidir. Savaş böyle bir şey zaten. Hani öyle filmlerde gördüğünüz gibi falan değil. Karma karışık, ilkesiz, tamam mı? GZT YouTube kanalından herkese merhabalar. Güvenlik uzmanı Abdullah'la yine haritanın başındayız ve haritada bugün güncel bir meseleyi konuşacağız. Ancak konuşulmayan yanlarıyla konuşacağız. Harita üzerinden bölgedeki Suriye'de yaşananları, son gelişmeleri konuşuyor olacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Yine haritanın başındayız. Böyle çok da konuşulmamış bir konu. Harita üzerinden en azından konuşulmamış. Sizinle konuşarak başlayalım. Ne yaşandı Suriye'de son güncel olaylar? Nerede patlak verdi? Nerede hareketlik vardı? Kim nerede aslında aktörler? Şimdi olaylar nerede oldu? 1. Bap'ta oldu. 2. Azez'de oldu. 3. Cerablus'ta oldu. 4. Afrin'de oldu. 5. Atarip'te oldu. 5 yerde oldu. Yani benim yakalayabildiğim 5 yerde oldu. Şimdi bunların en güçlüsü Azez'de oldu. 1000-1500 seviyesinde. Bap'ta 200 kişi. Afrin'de Bap'tan daha az ama Afrin'de çatışma oldu. Orada çok hadlerini aşınca orada bazıları cezalandırıldı. Yani olay anında çünkü çok zorladılar. Şimdi bu temel alanlarda oldu. Ama şöyle bir cümle kurayım. O bölgede yaşayan yaklaşık 5 milyon insan var. Bu gösterilere katılan 2000-2500 seviyesinde. Yani 2000 kişiden bir kişi gösterilere katılmış. Yani toplumsal anlamda bir destek var mı? Çok yok. Evet. Ama toplumsal hassasiyeti kullanma var, istismar etme var. Bu bizim en önemli konumuz bu. Şimdi her zaman bir cümle kurduk. Doğukan. Bu düzensiz göçmenler, sığınmacılar Türkiye için özellikle %3'ü, %4'ü aşan, yani bizim kendi nüfusumuzun %3'ünü, %4'ünü aşan bu tür yükler hem kültürel yük, hem sosyolojik yük, hem ekonomik yük, hem güvenlik riski, hem jeopolitik anlamda bize karşı kullanılabilecek bir silah, hem siyasi bir manipüle aracı, hem de antropolojik bir risk. Yani toplumun kimyasını, dokusunu, geleceğini etkileme kabiliyetine sahip. O yüzden hep şu cümleyi kurduk. Dedik ki yani bu insanlar, evet bir gerçeklik var, bir iç savaş var. Bu iç savaştan kaçan insanlar. Bu insanlara biz sahip çıktık. Ama bu insanların vatanlarına dönmesi gerekiyor mu? El cevap, dönmesi gerekiyor. Ama ben bu insanları burada istemiyorum. Şimdi kızıyorlar bu cümleleri kurduğumuz zaman. Bunlar gitsinler. Bunlar gitsinler gibi bir cümle kurma lüksümüz yok ne yazık ki. Eğer devletin bu insanları gönderme kabiliyeti, inisiyatifi olsaydı şu ana kadar 50 kere gönderirdi. Olmadığı için gönderemiyor zaten. Çünkü Suriye'de gidebilecekleri bir yer yok. Sen zorla gönderirsen çok daha büyük bir istikrarsızlık üretirsin ki bu risklerden bir tanesi de bu sefer sınır ötesinde tuttuğumuz yaklaşık 5 milyon insanın Türkiye'ye kaçması demek. Yani 5 milyondan kurtulacağım derken bir 5 milyonunu daha almak zorunda kalabilirsin. Risklerden bir tanesi bu. Neye ihtiyaç var? Bu insanların kendi topraklarına dönebilecek bir güvenlik altyapısına ihtiyaç var. Bir yaşam altyapısına ihtiyaç var. Bir refah altyapısına ihtiyaç var. Şimdi bu altyapı oluşmadan bu insanlar buraya gidemezler. Bir diğer tarafıyla ne yazık ki bir iç savaş yaşandı. Doğukan. Şimdi olayın bam teline geliyoruz şimdi. Neyi kullandıklarına geliyoruz ve bizim neye karşı dikkatli olmamız gerektiğine geliyoruz. İç savaş yaşandı. Çocuklarını kaybettiler. Yani sadece bu bölgede istikrarsızlığın altına imza atanlar değil, burada Esad rejiminde kalanlar da bu insanların içindeki insanların attıkları kurşunlar çatışma nedeniyle, karşılıklı çatışma nedeniyle iki taraftan insanlar birbirlerini, çocuklarını öldürdüler. Babalarını öldürdüler. Eşini, çoluğunu, çocuğunu öldürdüler. Evleri, barkları yıkıldı. Şimdi bu insanlar birbirine karşı büyük bir kin duyuyorlar. Nefret duyuyorlar, öfke duyuyorlar ve bir iç savaşın üretmiş olduğu travmaları yaşıyorlar. Ölüme empati yaptılar. Bir insanın yaşayabileceği en ağır empatiyi yaptılar. Bu empati, hani biz konuşuyoruz ya, işte Vietnam sendromu, çatışma sonrası stres bozukluğu işte gibi bir takım şeyler. Bu insanlar en derinini yaşadılar.
Şimdi biz dedik ki Esad'la görüşmemiz lazım. Şimdi bu işin muhatabı o. Esad emir komutasındaki askerler, Şii milisler, işte Meşrebi milisler, onlar onların çocuklarını öldürdü. Buna direnç ortaya koydular. Bu direnci kullandılar. Şimdi o zaman buradan çıkartacağımız ders şu. Bu insanlar gelecekte de Esad'la bir işbirliğine bu insanların içindekiler refleks ortaya koyacaklar, direnç ortaya koyacaklar, mukavemet ortaya koyacaklar. O zaman ders bir. Bu insanların hassasiyetlerini göz önünde bulundurmalıyız. Yani süreç sadece bir siyasi süreç değil. Süreç bir sosyolojik süreç, bir psikolojik süreç. Hatta bir psikiyatrik süreç. Bir mezhebi ve meşrebi süreç. Çünkü savaşın karpuz gibi ortadan ayrımların kökeninde ne var? Savaş belki iç savaş başlarken bir mezhebi saygıyla başlamadı. Esad'a karşı isyanla başladı. Ama radikallerin içeriye girmesiyle birlikte iş İran'ın devreye girmesiyle iş mezhebi bir kutuplaşmaya dönüştü. Mezhebi ve meşrebi bir kutuplaşmaya dönüştü. Şimdi bu işin içerisinde bu da var. Yani mezhep ve meşrep fitnesi de var işin içerisinde. Şimdi yönetilmesi gereken, yani süreçte yönetilmesi gereken, yani toplumsal alanda 4 milyon insan sana direniyor. Ben Esad'la barışmak istemiyorum. Nasıl süreç yürüteceksin bu işi? Bu ilkiydi. Çok daha büyükleri çıkarsa ne olacak? Bu çok daha büyükleri Türkiye'yi tetiklerse ne olacak? Birileri bunu deniyorlar şu an. Bak bununla ilgili bir test var. Pusuya yattı dediler. Çünkü Kayseri olayı bir random olaydı. Ferdi bir olaydı. Ama belli ki toplumda biliyorsun bu düzensiz göçmenlerle ilgili sürekli bir infial var. Sürekli bir rahatsızlık var. Sürekli bir hoşnutsuzluk var. Gerginlik var. Bu gerginlikte en ufak bir olay oluyor. Sesi gümbürtüsü çok büyük oluyor. Şimdi bunu belli ki hesap ettiler ve dediler ki bir şey olursa, olduğu zaman aktifleşelim. 33 bin bot hesap aktifleşmiş dakikasında. Peki hocam burada sahadaki yansımasına da bakarsak, şimdi sosyal medyada ve toplumsal anlamda vardı evet. Şimdi hem bilmeyenler için bölgeyi, hangi aktörler bu olay bazında devreye girmiş olabilir? Ne gibi gruplar ya da örgütler var? Böyle nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi örgütlerin isimlerini vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? Saha eksen değiştirmede çok hareketli. Şimdi bunlar yaptılar. 2 tane örgütün ismi var. Hatta 3 gibi. İsimlerini vermeden, çünkü birisi hemen sonradan tam tersi işte Türkiye yanlısı bir mesaj yayınladı filan. O yüzden hani çok tahrik etmeyeceğim meseleyi. Ama şunu biliyoruz. Yani bölge evet bizim kontrol ettiğimiz bölge ama bu bölgenin içerisinde 1001 türlü grup var. 1001 türlü fikir var. Yani şimdi Süveyda'dan, Dera'dan, Deryezur'dan, Rakka'dan Dağaçları kamyonlara doldurup hem rejim tarafında hem PKK tarafında İdlib'e gönderdiklerini biliyoruz değil mi? Orada Dağaçlar var, HTŞ var. İşte diğer Türkistan İslam Partisi var. O HTŞ bir bambaşka dünya zaten. Şimdi bizim kontrol ettiğimiz alanlarda da farklı bir takım örgütler var. Farklı istihbarat servisleriyle angajman geliştirmiş. Onlardan para alan ve onlar tarafından yönlendirilen. Bir de burada o örgütlerde bir karakter var. Bunlar iç savaş ağası, iç savaş baronu tabiri caizse. Çünkü bu iç savaşa özgü bir ekonomi geliştirdi. Şimdi elinde silahı olan, gücü olan, silahıyla beraber imtiyazlı, avantajlı ticaret yapmaya başladı. Kimlerle? Hem savaştılar hem ticaret yaptılar. Buranın böyle bir karakteri var. Yani sev sevme, kabul etme. Bu bir gerçek. Yani Esad'la PKK, Esad'la DAEŞ, DAEŞ'la PKK, PKK'yla Esad rejimiyle işte buradaki bizim kontrol ettiğimiz alandaki gruplar ticaret yaptılar. Karma karışık bir ilişki var. Kurallı mı kuralsız, ilkeli mi ilkesiz. Ama böyle. Gerçekten bahsediyoruz. Yani şeyden bahsetmiyoruz. Bir sövsünler insanlar falan diye söylüyorum. Bir gerçekten bahsediyoruz. Savaş böyle bir şey zaten. Hani öyle filmlerde gördüğünüz gibi falan değil. Karma karışık, ilkesiz, tamam mı? Belki pek çok yerde anlamını yitirmiş. Yani bir kendine özgü, bir de Suriye İç Savaşı'nda o kadar çok eksen var ki. Ya burayı bu hale getirdi. Şimdi bu Türkiye'nin Suriye ile görüşmesi ne demek? Bunların imtiyazlarını kaybetmesi demek. Yani tabiri caizse arpalarının kesilmesi demek.
Bu gruplar işte onlar. Bir de şuradan bir kapı açıldı yakın zamanda. Bab'tan Halep'e aşağıya doğru giden ama aslında Şam'a doğru giden. Şimdi bunlar zaten bak biraz önce söyledim. Buradaki gruplar illegal gibi geçişlerle buradan rejim eksenindeki tüccarlara ticaret yapıyorlar. Şimdi burada bir geçiş noktası verildi. Bu geçiş noktasından ticaret yapın dendi. Yani hani iş illegal olmasın, farklı noktalardan geçişler olmasın, buradan geçiş olsun. Yani kontrollü bir kapı açılıyor evet, yani aslında. Hani şimdi birileri bundan nemalanacaklar, birileri nemalanmayacaklar. Nemalanmayacak olanlar bu işe dahil oldular. Yani işin içinde genel menfaat var. Şimdi bir de bunlar var. Bir de yakın zamanda Türkiye'nin deport ettikleri var. Ciddi anlamda adam deport edildi. Yani Türkiye'ye girmiş, kayıt dışı. Türkiye onları topladı ve deport etti. Onlar var. Şimdi bir de Afrin tarafında gördüm. Adam Arapça konuşuyor ama Kürt aksanıyla konuşuyor. Ya daha da Kürt aksanı, Kürt kardeşime halal gelmesin. PKK aksanıyla konuşuyor. Şimdi ilk tweetleri zaten buradaki olaylarla ilgili ilk tweetleri PKK'lılar attı. Ortalığı karıştırmak için. Yani YPG PKK'lılar attılar. YPG, PYD, PKK'lılar attılar. Ortalığı karıştıracak olanlar. Şimdi bunlar var. PKK'nın olması zaten son derece önemli. Çünkü bu işte en çok rahatsız olan PKK. PKK ne yaptı bu süreçte? Hadi bilelim. PKK sırf Esad rejimi Türkiye ile görüşmeye dair sanadan bir resmi mesaj yayınlayınca aralarındaki sınır kapılarını kapattı. Sınır kapısı diyorlar. Onların ağzıyla konuşmuyor. Geçiş noktalarını kapattı. Hangilerini kapattı? Rakka'daki Tapka geçişini kapattı. Deryezur geçişini kapattı. Haseke geçişini kapattı ve Halep geçişini kapattı. Yani ben dedi seni cezalandırırım dedi. Sana geçiş vermem dedi. Çünkü ne yapıyor? Burada Suriye'nin tahılı var, Suriye'nin petrolü var. Yani buradaki kapıları geçiş noktalarını kapattı. Aklınca Esad rejimini cezalandırıyor. Tamam mı? Şimdi bunu yaptı PKK'da. Bu işte en çok rahatsız olan kim? PKK. Çünkü PKK yakın dönem içerisinde Esad rejimine entegre olmak dahil pek çok yolu denedi. Kafasında ne var? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri buradan çıkarsa ben ne olacağım var. Şimdi bununla ilgili Ruslar da işi çok iyi biliyor. Esad rejimine entegre etmeye çalıştılar ama Esad rejimine görüşmelerden sonuç alamadılar yine. Şimdi bir diğer tarafıyla bir gerçeği hani sessiz sedasız sinsi bir şekilde giden gerçek artık ayyuka çıktı. Kim için? Sadece bizim için değil, biz biliyorduk. Esad için. Ülkesi fiili olarak, siyasi olarak parçalanma riskiyle karşı karşıya kaldı. O ne? İşte en son 2023 Aralık ayında 174 maddelik bir sözle Rojava Anayasası, yani bununla başladı. Ardından bu işte Sözlü Halklar Meclisi'nin çıkartmış olduğu işte kantonlar, büyük şehirler, işte ilçeler meselesi, bölgeyi idari olarak bölme meselesi, en son seçim meselesi. Bu seçim yaptıktan sonra siyasi seçim yapacak, bitireceksin. Yani ben diyecek burada devlet kurdum. Bak seçimi de yaptım, siyasi seçimleri de yaptım. Kendi irademe şimdi ülkeyi bölüyor. Şimdi bunu evet bizim için çok büyük bir sorun ama parçalanan bizim ülkemiz değil, Esad'ın ülkesi. Yani şu ana kadar evet fiili olarak parçalandı ama siyasi olarak parçalanmadı, bir hükmü ortaya çıkmadı. Şimdi böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu açıklamada çok manidar. Bu şeylerle ilgili, seçimlerle ilgili. Diyor ki yani şimdi yapma, zamanı değil. Hem PKK'ya bir şey diyor, hem Esad'a bir şey diyor, hem bize bir şey diyor. O da çok anasının gözü, kurnaz. Şimdi böyle olunca iş başka yere gitti. Tekrar başa dönelim. PKK bu işten çok rahatsız. PKK da bu işe müdahil. Çünkü sonuçta nereye gidiyor iş? İstikrarsızlık üzerinden. Türk bayraklarının işte hakaret edilmesi, tacize uğraması üzerinden Türkiye ile ÖSO'nun arasının Suriye Milli Ordusu'nun bozulmasına gidiyor. En büyük amaç zaten bu. Şimdi bu işten en çok haz duyanlar, en çok amaçlanan ne biliyor musun? Suriye Milli Ordusu ile Türkiye'nin arasını açmak. Çünkü Suriye Milli Ordusu ile Türkiye'nin geçmişte neler yaptığını biliyorlar. Şimdi neler yaptığını biliyorlar. Gelecekte olası neler yapabileceğini biliyorlar. O yüzden Suriye Milli Ordusu'nu Türkiye'de istikrarsızlaştırmak adına bu olaylar yüzünden Suriye Milli Ordusu topun ağzına koydular. Hayır. Suriye Milli Ordusu bu işin içerisinde değil. Bu topraklarda var olan bir takım başka örgütler bu işin içerisinde. İsimlerini vermedik, sayılarını zikrettik. Bir diğer tarafıyla yok ama hani ola ki ÖSO içerisinde birileri ferdi olarak bu işlere dahil olabilir mi? Mümkündür, olabilir. Neden söylüyorum bunu? Çünkü biraz önce anlattığım temel kırılganlığı kullanıyorlar. Yani adam
evladını kaybetmiş. Annesini kaybetmiş. İç savaş sırasında. Sen iç savaş sırasındaki tarafla görüşme. Bu adam buna direnecek. Ya ses çıkartarak direnecek, ya ses çıkartmayarak direnecek, ya da buğz ederek direnecek. Bunu yapacak. Çünkü kanını akıttı Esad tarafı. Ama bir gerçeğimiz var Doğukan. Barışmak zorundalar mı? Barışmak zorundalar. Çünkü bunlar kardeş. Bu ülkenin insanları. Kardeş bunlar. Bunlar yani temelde Arap olan insanlar. Arap olmasın, Kürt olsun, Türk olsun, Süryani olsun, Keldani olsun, Ezidi olsun, Ermeni olsun. Bu ülkenin vatandaşları bunlar. Bunlar barışmak zorundalar. Şimdi o zaman ne yapacağız? Yani bu iç savaş kıyamete kadar mı sürecek? Bir iç savaş yaşandı. Yani 13 yıllarını ve milyonlarca canlarını aldı. Biz de bu noktaya gelmişken, bu gerçekliğe kavuşmuşken bu karşıtlaşmış, birbirinin kanını akıtmış eksenleri barıştırmak adına bir hamle yapmak zorundayız. Bunun yolu nereden geçiyor? Siyasi bir çözümden geçiyor. Siyasi çözümün muhatabı kim? Esad. Zaten yani Suriye ulusal muhalefeti ne diyor? En başından beri çabası ne? Astana'da da olsun, Cenevre'de de olsun, Soçi'de de olsun, tamam mı? Bir siyasi çözüm peşindeler. Şimdi siyasi çözümle ilgili bir adımı Türkiye ile attı. İşin içerisinde kim var? Rusya var. Tamam. Bu Rusya üzerinden oldu yani. Şimdi nereye gidecek? Umudumuz var. Ama mesafe çok uzun ve zorlu. Bunu görelim. Amaç ne? Düzensiz göçmenlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri ve orada bir yaşam inşa etmeleri. Bunu yapmak için neye ihtiyaç var? Topraklarının asli sahiplerine, yani kendilerine dönmesine ihtiyaç var. Toprakları kimde? 1. Esad rejiminde. 2. YPG PKK terör örgütünde. 3. Badiye'de yani Orta Çöl'de, IŞİD'de. Daha aşağıda El Tanaf'ta, Amerika'nın ÖSOS'unda. Tamam? Ne demek istediğimiz anlaşılıyor herhalde, değil mi? Evet. Bu anlamda Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili Esad rejimiyle işbirliği yapılmalı mıdır? Yapılmalıdır. Ama yapamıyorduk. Niye yapamıyorduk? Dayatıyordu. Diyor ki buradan çıkacaksınız. Buradan çıkarsak buradaki 5 milyon insan daha bize gelecek. Ve biz şu ana kadar yapmış olduğumuz mücadelede elde etmiş olduğumuz inisiyatifleri kaybedeceğiz. Kıyı başını, köprü başını kaybedeceğiz. Niye? Suriye'nin parçalanmasından korkuyoruz. Korkuyoruz derken endişe ediyoruz. Parçalandığı zaman 10 milyon insanı temsil ediyor bir anlamda Türkiye. Bu anlamda burada bir kıyı başına, gelecekteki yapacaklar için bir kıyı başına ihtiyaç var. Ve bir diğer tarafı kendi ülkesinin güvenliğini sağlamak zorunda. Şimdi bu Esad'ın son dönemde yapmış olduğu açıklama son derece önemli. Hassasiyetlerini ortaya koyuyor, egemenlikle ilgili hassasiyetleri ortaya koyuyor ama çık demiyor. Biz de zaten bundan yanayız. Bundan yana yani bizim Suriye'nin toprağında gözümüz yok ki. Şimdi bu noktada Rusya'nın ortaya koymuş olduğu bu refleks çok değerli. Ama bu iş sadece Rusya ile mi olacak? Şimdi bu işe İran ne diyecek? Small Group, yani İngiltere'si, Fransa'sı, başat Amerika'sı, yani oradaki 6 ülke ne diyecek? Şimdi bunu zaman içerisinde göreceğiz ama en önemli olan şey, yani o ister yanında olsun, ister takoz koysun veya manipüle etsin, tuzak kursun, başka türlü işler. Yani Esad rejimiyle Türkiye'nin, Erdoğan'la Esad'ın görüşmesini ben çok önemsiyorum. Ümit ederim yürür. Ama şunu da söylüyorum. Yürüse de yürümese de Esad'la ya da Esad'sız biz bu sorunu çözmek zorundayız. Ümit ederim Esad'la beraber çözebiliriz. Ümit ederim diğer ülkeler de bu işin içerisine girer. Çünkü bu geçmişte hep gördük. Birileri yol yürümeye kalktı, öbürleri manipüle etti. Şimdi böyle bir durum var. Bu noktada Türkiye'nin ve Esad rejiminin ortaya koyacağı irade ve mukavemeti, etki odaklı irade ve mukavemeti çok önemsediğimi ifade etmeliyim. Ama olmayabilir. Çünkü mukavemetle karşı karşıya kalacağımızı söyledik. Birileri bu görüşme sürecini, bak burada şimdi öyle pis oyun oynadılar ki, Kayseri'den burayı hareketlendirdiler, buradan Türkiye'yi hareketlendirdiler. Şimdi bunun içerisinde şunu anlamasın saygıdeğer izleyiciler. Ya ama abi sen göçmen meselesi değil. Hayır, göçmen meselesiyle ilgili hassasiyeti görüyorum. Bununla ilgili en baştan söyledik. Demografik risk var, antropolojik risk var, topografik risk var, ekonomik risk var, güvenlik riski var. Bu insanlar ülkelerine dönmeliler. Onlara da yazık, bize de yazık. Ama bunu söylerken tuzağa da düşmeyin diyorum bu hassasiyet üzerinden. Yani öfkeyle ayağa kalkıp zararla oturmayalım diyorum. Tamam mı? Bu turbun küçüğü, turbun büyüğü heybenin dibinde diyor. Yani şimdi devlet üzerinde baskı üret. Hükümet üzerinde baskı üret. O da yanlış bir iş yapsın. Özellikle siyasiler seçimlerde de etkisini gördükleri için bununla ilgili yanlış bir karar bir jeopolitik
bedele dönüşebilir. Burada bir başka tarafıyla da şunu söylüyorum. Bu artık yönetilebilecek bir sorun değil. Çözülmek zorunda olan bir sorun. Yani artık şunu söylüyorum. Ben bu olaylardan şunu görüyorum. Diyorum ki çıkartmış olduğum ders şu. Burada artık sorun çözülmeli. Sorun yönetilmemeli. Yönetmeye devam ettiğimiz sürece bu işi istismar edecek olanlarda da fırsatlar sunuyor ve toplum bu noktada çok geriliyor. Yani sonuçta kendi yaşamış olduğu güvenlikle ilgili, sosyolojiyle ilgili, ekonomiyle ilgili risklerin kökeninde, merkezinde Türkiye'deki düzensiz göçmenleri, bunlara harcanan paraları vesaire şeyleri görüyor. Yani sokağa çıktığım zaman rahatsız oluyorum. Pek çok şey var yani o kadar yani isimlerini anlamlandırmaya çalışıyor. Bu birilerinin kullanmış olduğu bir aygıta dönüşüyor. Pusuya yattılar dedik işte. Yani baktığımız zaman Kayseri'deki olayda yakalan 2 tane FETÖ'cü var. Baktık küt diye FETÖ'cüler gene devreye giriyor. O FETÖ'cünün işte o artık kanıksadığımız şarlatanlıklarını, soytarılıklarını, manipüle etmelerini artık kanıksandığımız o tipler hemen devreye giriyor. Sürekli yani Türkiye aleyhine ne varsa onu yapmaya Kayseri'de de çalıştılar. Burada da çalıştılar. Burası sonrası Türkiye'deki yaşanan 6 ilde yaşanan, ilçelerde yaşanan olaylardan da karıştı. Ben saygıdeğer kardeşlerim, izleyicilerim cümle. Sorun var, sorun çözülmelidir ama sorunu çözerken tuzağa da düşülmemelidir. Onu söylüyorum. Çünkü ortada artık bu düzensiz göçmenler jeopolitiğin bir aygıtına dönüştü. Silahına dönüştü. Sana bunu silah olarak kullanıyor. Şimdi bu silah seni zaten vurmuş. Bu yarayı iyileştirmemiz lazım. Yani bu insanların buraya dönmesi lazım. Ama ikinci bir mermiyi de yemememiz lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, güzel bir nokta koyduk ama bir anlamda virgül. Gelişmeler yaşandıkça biz takip ediyor oluruz tekrardan. Bu konuyu daha çok konuşacağız. Yani bilimsel anlamda zaten gitmeleri gerekiyor. Yani siyasi anlamda da gitmeleri gerekiyor. Antropolojik anlamda gitmeleri. Yani onlara da yazık. Doğukan. Yani vatan cüda olmuş bir iç savaşın en ağır travmalarını yaşamış ve yaşamaya devam eden insanların kendi ülkelerine dönmesi ve bizim de aramızda bir düşmanlığın gelişmemesi gibi. Bak buradaki oynanan oyunlardan bir tanesi ne biliyor musun? Türk'le Arap'ı birbirine düşman etmek. Bak önceden PKK ne yapıyordu? Kürt'le Türk'ü birbirine düşman etmeye çalışıyordu. Bu oyunun içerisinde de Türk'le Arap'ı birbirine düşman etmek var. Evet. Bak buna da dikkat. Aman ha. Çünkü yani bakıyoruz işte Türkiye'de bir takım işte adam bıçağı almış eline. Arapları tehdit ediyor. Bu sağduyulu insan için bir tane yani kusura bakma bu ifade manyak ama bu sosyal medya, bu iletişim alandaki mecralar o kadar gelişti ki bir olay, basit, ferdi bir olay bir anda stratejik bir etki üretebiliyor. Evet, etkisini artırabiliyor. İşte bu şekilde kullanılmasına izin verilmemesi gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım diye şeyler. noktalayalım. El cevap dönmesi gerekiyor. Ama ben bu insanları burada istemiyorum. Şimdi kızıyorlar bu cümleleri kurduğumuz zaman. Bunlar gitsinler gibi bir cümle kurma lüksümüz yok ne yazık ki.